Zihin, bilinmeyenle yolculuk. Merhaba ve hoş geldiniz. Ben eleştiri dedektifi. Bugün, insan zihninin gizemli dünyasına, düşüncelerimizin, duygularımızın ve algılarımızın temellerine doğru büyüleyici bir yolculuğa çıkıyoruz. Beynimiz, evrende bildiğimiz en karmaşık yapı. Hazırsanız, insanı insan yapan bu muhteşem yapıya, zihnin gizemli dünyasına birlikte dalalım. Zihnimizin gizemlerini çözmeye başlamadan önce, temel bir ayrımı netleştirmemiz gerekiyor. Zihin ve beyin aynı şey midir? Beyin, kafatasımızın içinde yer alan somut bir organdır. Dokunabilir, görebilir, inceleyebiliriz. Nöronlar, sinapslar, elektriksel ve kimyasal sinyallerle örülü karmaşık bir yapıya sahiptir. Ancak zihin, beynin fiziksel varlığının ötesine geçen bir kavramdır. Bilincimizi, düşüncelerimizi, duygularımızı, hayallerimizi, kısacası iç dünyamızın tamamını kapsar. Günümüzde modern nörobilim bize farklı bir hikaye anlatıyor. Yapılan çalışmalar, zihnin beynin bir ürünü olduğunu, düşüncelerimizin, duygularımızın ve algılarımızın, beynimizdeki karmaşık elektriksel ve kimyasal süreçlerle doğrudan bağlantılı olduğunu gösteriyor. Zihnimizi anlamak için öncelikle beynin gizemli dünyasına adım atmamız gerekiyor. Beynin muhteşem yapısı, düşüncenin anatomisi. Beynimiz, yaklaşık 86 milyar nörondan oluşan inanılmaz bir ağdır. Bu nöronlar, birbirleriyle sürekli iletişim halinde olan ve karmaşık devreler oluşturan sinir hücreleridir. Her bir nöron, diğer nöronlarla bağlantı kurarak bilgi alışverişinde bulunur. Bu bağlantılar, sinaps adı verilen özel yapılar aracılığıyla gerçekleştirilir. Beynimiz, tıpkı bir orkestra gibi, farklı bölümlerin uyum içinde çalışmasıyla işlev görür. Her bölümün kendine özgü bir rolü vardır ve bu bölümler arasındaki iletişim, düşüncelerimizin, duygularımızın ve davranışlarımızın ortaya çıkmasını sağlar. Örneğin, beynin ön kısmında yer alan frontal lob, karar verme, planlama, problem çözme gibi üst düzey bilişsel işlevlerden sorumludur. Hafıza, beynimizin en önemli ve gizemli işlevlerinden biridir. Beynimizin derinliklerinde yer alan hipokampus, yeni anıların oluşumu ve depolanmasında kritik bir rol oynar. Algı ve gerçeklik, beynimizin yorumladığı dünya. Gözlerimizi açtığımızda etrafımızdaki dünyayı olduğu gibi mi görüyoruz? Yoksa beynimiz, duyularımızdan gelen ham verileri işleyerek, bize gerçekliğin öznel bir yorumunu mu sunuyor? Algı, dış dünyadan gelen duyusal bilgilerin beynimiz tarafından işlenmesi, organize edilmesi ve anlamlandırılması sürecidir. Beynimiz sürekli olarak duyusal verileri yorumlar, eksik parçaları tamamlar, tahminlerde bulunur ve geçmiş deneyimlerimizle ilişkilendirir. Optik illüzyonlar, beynimizin algı mekanizmalarını anlamak için harika birer örnektir. Aynı görsel bilgiye maruz kalmamıza rağmen, beynimizin yaptığı yorumlar farklılık gösterebilir. Beynimiz nesneleri tanımlarken, kenarları, kontrastları ve hareketleri algılamaya odaklanır. Algı, sadece görme duyumuzla sınırlı değildir elbette. Hafıza ve öğrenme, beynin plastisitesi. Hafıza, insan zihninin en büyüleyici ve gizemli yönlerinden biridir. Geçmiş deneyimlerimizi, öğrendiğimiz bilgileri ve yaşadığımız duyguları depolamamızı sağlar. Beynimiz, farklı türde anıları depolamak için farklı mekanizmalar kullanır. Kısa süreli hafıza, birkaç saniye veya dakika gibi kısa bir süre için sınırlı miktarda bilgiyi tutmamızı sağlar. Uzun süreli hafıza ise daha kalıcıdır ve neredeyse sınırsız bir depolama kapasitesine sahiptir. Nörobilim araştırmaları, anıların tek bir yerde depolanmadığını, aksine beynin farklı bölgelerine dağılmış halde bulunduğunu gösteriyor. Öğrenme, beynin çevreye uyum sağlama yeteneğidir. Duyguların kimyası hissetmek ve anlamak. Duygular insan deneyiminin temel taşlarından biridir. Sevinç, üzüntü, öfke, korku, şaşkınlık gibi duygular, dünyayı nasıl algıladığımızı, nasıl davrandığımızı ve diğer insanlarla nasıl etkileşim kurduğumuzu etkiler. Duygular, beynin limbik sistem adı verilen bölgesiyle yakından ilişkilidir. Limbik sistem, amigdala, hipokampüs, hipotalamus ve talamus gibi bir dizi yapıyı içerir ve duygusal tepkilerimizi, motivasyonumuzu, öğrenmemizi ve hafızamızı düzenler. Amigdala, özellikle korku ve öfke gibi negatif duyguların işlenmesinde kritik bir rol oynar. Duygularımız sadece biyolojik bir temele sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda düşüncelerimiz, inançlarımız ve değerlerimizle de şekillenir. Zihnimizi kontrol edebilir miyiz? Düşüncelerimizi, duygularımızı ve davranışlarımızı bilinçli olarak yönlendirebilir miyiz? Bu sorular, yüzyıllardır filozofları ve bilim insanlarını meşgul eden temel sorulardır. Zihin kontrolü kavramı, genellikle iki farklı şekilde ele alınır. Dışsal zihin kontrolü ve içsel zihin kontrolü. Dışsal zihin kontrolü, bir kişinin düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını manipüle etmek için kullanılan dışsal teknikleri ifade eder. İçsel zihin kontrolü ise kendi zihnimizi yönetmek, odaklanmamızı artırmak, stresimizi azaltmak ve daha olumlu bir bakış açısı geliştirmek için kullanabileceğimiz teknikleri ifade eder. Meditasyon, yoga, mindfulness gibi uygulamalar, içsel zihin kontrolünü geliştirmek için etkili yöntemlerdir. Meditasyon, zihni sakinleştirmek, odaklanmayı artırmak ve stresi azaltmak için kullanılan kadim bir uygulamadır. Zihnimizi kontrol etme yeteneğimiz,
özgür irade kavramıyla da yakından ilişkilidir. Özgür irade, insanlık tarihi boyunca en çok tartışılan felsefi ve bilimsel konulardan biri olmuştur. Kendi seçimlerini yapabilen, kendi kaderini çizebilen özerk bireyler miyiz? Yoksa kararlarımız ve eylemlerimiz önceden belirlenmiş faktörlerin bir sonucu mu? Nörobilim alanındaki araştırmalar, özgür irade kavramını sorgulamamıza neden olan ilginç sonuçlar ortaya koymaktadır. Örneğin, Benjamin Libet tarafından yapılan bir deneyde, katılımcılardan bir düğmeye basmaya karar vermeden önce, bir saatin ibresinin konumunu hatırlamaları istenmiştir. Beyin aktiviteleri, EEG ile kaydedilen katılımcıların, düğmeye basma kararını bilinçli olarak almadan önce, beyinlerinde bir hazırlık aktivitesi gözlemlenmiştir. Bu ve benzeri çalışmalar, bilinçli kararlarımızın aslında bilinçaltı beyin aktivitelerinin bir sonucu olabileceğini düşündürmektedir. Bilinç, insan zihninin en büyük gizemlerinden biridir. Kendimizin ve çevremizin farkında olma, düşünme, hissetme, deneyimleme yeteneğimiz, bizi diğer canlılardan ayıran temel özelliklerden biridir. Peki bu öznel deneyim, bu içsel farkındalık hali nasıl ortaya çıkar? Beynimizdeki milyarlarca nöronun karmaşık etkileşimleri nasıl olur da bilinci doğurur? Bilim insanları bilincin gizemini çözmek için yıllardır çalışıyorlar. Beyin görüntüleme teknikleri, bilinçli deneyimlerimiz sırasında beynin hangi bölgelerinin aktif olduğunu belirlememize yardımcı oluyor. Ancak bilincin tam olarak nasıl ortaya çıktığını hala anlamış değiliz. Bazı bilim insanları, bilincin beynin karmaşık bir özelliği olduğunu, belirli bir karmaşıklık ve organizasyon seviyesine ulaşıldığında ortaya çıktığını düşünüyor. Diğerleri ise, bilincin temel bir özellik olduğunu, evrenin dokusuna işlemiş bir şey olduğunu savunuyor. Ve böylece, insan zihninin gizemli dünyasına yaptığımız bu kısa yolculuğun sonuna geldik. Gördüğümüz gibi, zihin, beynin karmaşık yapısı ve işleyişiyle şekillenen, algılarımız, duygularımız, düşüncelerimiz ve hayallerimizle örülü, sonsuz bir keşif alanıdır. Her yeni araştırma, her yeni keşif, zihnin gizemine dair yeni sorular doğuruyor ve bizi daha derinlere, daha bilinmeyene doğru sürüklüyor. Algılarımızın gerçekliğin öznel bir yorumu olduğunu, hafızamızın değişebilir ve güvenilmez olabileceğini, duygularımızın biyolojik temellerinin olduğunu ve zihnimizi kontrol etmenin ne kadar zorlu bir mücadele olduğunu gördük. Özgür irade kavramını sorguladık, bilincin sınırlarını keşfettik ve yapay zekanın etik ve felsefi sonuçlarını düşündük. Peki sizce bilinç nedir? Sadece beynimizin bir ürünü mü yoksa daha büyük bir şeyin parçası mı? Zihnimizin sınırları nerede başlıyor, nerede bitiyor? Bu sorulara verilecek kesin cevaplar olmasa da, önemli olan düşünmeye, sorgulamaya ve zihnin gizemini çözmek için çabalamaya devam etmektir.